Merhaba, bu videoda SCS Software CEO'su Pavel Sebor, araç üretim koordinatörü Mark ve oyun tasarımcısı Anton ile American Truck Simulator Road Trip projesi hakkında gerçekleştirilmiş olan 11 Nisan 2025 yayın tarihli söyleşiden notlar aktarılacaktır. Ardından, oyuna gelecek olan araçlar hakkındaki tahminlere yer verilecektir. Road Trip projesinin amaçları nelerdir? Birinci amaç, geri bildirimlere ilişkin talepleri karşılamak. Endüstri ortaklarına veya sokakta oyunumuzdan haberi olmayan biriyle konuşurken, American Truck Simulator diye bir oyunumuz olduğundan bahsettiğimizde, hemen orada pick-up'lar var mı diyorlar, ilginç araçlardan söz edip bunu veya şunu sürebilir miyim diyorlar ve ne yazık ki biz hayır, sadece yarım kamyonlarla uzun mesafeli lojistik var diyebiliyoruz. Bu nedenle yıllar boyunca tekrar geri bildirimler aldık. Biliyorsunuz, bu bir kamyon simülatörü ve oyuncu tabanının çoğu Kuzey Amerikalı. Onlar kamyon kelimesine dair farklı bir anlayışa sahipler. Belki biz Avrupalılar veya İngiltere'deki insanlar yine farklı bir anlayışa sahip olurduk, ama bizim gibi ana dili İngilizce olmayanlar kamyon denildiğinde çoğunlukla yarım kamyonları düşünüyoruz, ama Amerikalılar düşünmeyebilirler. Oyunun bütün kamyon türlerini kapsaması daha cazip olan kaçırılmış bir fırsattı ve her zaman orada bekliyordu. İkinci amaç, oyunun roleplay yönünü güçlendirmek. Topluluk bizi sık sık oyunun dünyasında otoyollar, depolar ve tüm bu lojistik öğelerinin yanı sıra, milli parklar, benzersiz yerler, dar yollar gibi ilginç öğeler yapmaya zorluyorlar. Ancak oyuncuların 40 tonluk dorselerini oralara götürmeleri için bir neden bulmakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Yoga yolu gibi yerlere dorse gibi şeylerle gitmemelisiniz. Evet, gerçek dünyada izin verilmeyen yerler. Oyunun, yaya demeyeceğim, olağan nakliye bölgeleri ile dünyanın harika bölgeleri arasında nasıl denge kuracağımıza dair düşünceler proje tasarlandığından beri bizimleydi. Eğer keşfetmek için alternatif veya ek araçlarımız olsaydı, oralara sadece eğlence olsun diye gitmek harika olurdu. Zaman geçtikçe dedik ki, hadi bununla ilgili bir şeyler yapalım. Dünyayı keşfetmenin ek yollarına hep ihtiyaç vardı. Modlama topluluğundaki insanları, oyun dünyasında kamyonlar dışındaki farklı araç türleriyle dolaşırken, roleplay yaparken gördük. Bu yüzden bu fikre bir şans verelim ve deneyelim dedik. Üçüncü amaç, oyuncu kitlesini genişletmek. Bu sadece harika bir şey olmasıyla ya da oyunun kamyon şoförlüğü kısmını canlandırarak roleplay yapan insanlar tarafından umarım takdir edilecek olmasıyla ilgili değil. Hafta sonunu ormanda geçirmek için eğlenceli bir yol olabilir ama aynı zamanda diğer insanların bu fenomene gelmesinin ve bizim yeni takipçiler, yeni hayranlar kazanmamızın bir yolu olabilir. Çünkü sonuçta bu sadece yarım kamyonlarla değil, bütün kamyon türleriyle ilgili. Neden ATS seçildi? ETS 2'ye de gelecek mi? Biliyorsunuz, ATS oyuncularımızın yanı sıra ETS 2 oyuncularımız da var. Şimdi kafalarını kaşıyacaklar ve "ya biz" diyecekler. Şunu söyleyebilirim ki onlar için de geliştirmede bir şeyler var. Öyle ama bu ATS'de tutarsa, ETS 2'de de otomobil sürüşünü takip etmek ve yansıtmak için kesinlikle çok motive olacağımızı düşünüyorum. Bir seçim yapmak zorundaydık. ATS dünyası ve kamyon meselesinin aslında bunun katalizörü olduğunu hissettik. Kamyon ve yarım kamyon meselesi bizi bu kararı almaya veya bu taahhüdü yerine getirmeye iten köprüydü. Dolayısıyla, umuyorum ki, ATS gelecekte oyuncularımızın arabaları deneyimlemesi için bir yol olacaktır ama bizi nereye götüreceğini göreceğiz. Gerçekten yeni bir alan keşfediyoruz, gerçekten araştırıyoruz. Proje geliştirme aşamasına ilişkin bazı zorluklar ve kolaylıklar. Road Trip eklentisi ile gelecek olan araçlar oyuna biraz renk katacak içerikler olsa da, projenin aslında gerçek araba fiziklerinin getirilecek olması, menülerde, arayüzde değişiklikler gibi çok uğraş isteyen bir çalışma neticesinde gerçekleştirileceğinin altı çizildi. Bununla birlikte, araç üretim koordinatörü Mark, neredeyse bitmiş bazı araçların olduğunu belirtti.
Bazı araçlar hakkında üreticiden veri toplamanın zor olduğunu, araçların gerçek hayattaki referans fotoğraflarına ihtiyaçları olduğunu, bazı araçların Avrupa'da hiç satışa sunulmamış olmalarının veya standart üretimden uzun zaman önce geçmiş olmalarının veri toplamalarına engel olduğunu, o araçların bulunması ve ihtiyaç duyulan verilerin toplanması gerektiğini ifade etti. Nadir araçların sahibi olan topluluk üyelerinden veri toplanmasına yardımcı olmak için zaman zaman teklifler geldiği belirtildi. Ayrıca, araçların ses kayıtlarına da ihtiyaç olduğu ve ses kaydı için tırlarda uygulanandan farklı, yepyeni bir yöntem kullanıldığı açıklandı. Amerikan motorundan mikrofonu patlatmadan ses kaydı almanın zorluklarına değinildi. Bütün bu zorluklar bir tarafa, projenin yeni araçları hızlı ekleme potansiyeli var. Geliştiriciler bu durumu şöyle açıklamıştır. Tırlar için çok çeşitli şase ve kabin opsiyonları söz konusudur, fakat arabalarda böyle bir durum olmadığından oyuna daha hızlı eklenebilecekler. Road Trip eklentileri oyunculara neler sunacak? Yüksek hızlarda gitmek değil, dünyayı keşfetmeye yönelik etkileşimler olacağından bahsedildi. Harita üzerinde fotoğraf ikonu veya seyir noktası olarak belirtilmemiş ve dikkatli oyuncular tarafından keşfedilmeyi bekleyen özel noktaların olacağı dile getirildi. Ayrıca, para veya tecrübe puanı kazanılmasını sağlayacak bir takım fonksiyonların, görevler, işler ve benzeri olacağı, böylece sadece araba kullanan bir oyuncunun finansal bakımdan büyüyerek, modifiye ve yeni araç alımları yapabilmesinin sağlanacağı ifade edildi. Oyuna pikaplar, klasik arabalar ve araç üretim koordinatörü Mark'ın deyimiyle, kendisinin de ilk gördüğünde çok şaşırdığı sürpriz araçlar eklenecek. Başlangıç olarak 3 marka ile çalışılacağından, her markaya ait birkaç araç olacağından bahsedildi. Her markada bir amiral gemisi pikap kamyon modeli olacağı, sadece arabalardan oluşan paketlerinde olacağı ifade edildi. Her marka için ayrı eklenti çıkarılacağından bahsedildi. Halihazırda üretimde olan bazı araçlardan birkaç yakın çekim paylaşıldı. Şimdi, bu yakın çekimlere ilişkin görüntüleri izlemektesiniz. CEO Pavel Sebor, yakın çekim görüntüleri paylaşılan bu araçların halihazırda lisanslandığını bildirdi. Bu proje her ne kadar bir eklenti olsa da, oyundaki keşif amaçlı sürüş kısmının mümkün olduğunca bağımsız olacağı, bir başka deyişle, maceracı sürücülerin tır kullanmak zorunda kalmayacağı şekilde tasarlanacağı belirtildi. Bununla birlikte, oyuna sadece keşif amaçlı gelmiş olan oyuncularda tır şoförlüğüne merak uyandırılmasının da amaçlandığı ve bu oyuncuların aynı oyun dünyasında tır sürmeyi de deneme imkanını elde edecek olmalarının avantajına dikkat çekildi. Diğer yandan, bu eklentinin oyunda halihazırda tır sürenlere yeni başlanması gereken bir şey gibi değil, zaten uzun zamandır bu oyunun bir parçasıymış hissiyatı vereceğinden söz edildi. Yani, iki sürüş modu arasında geçiş yapmak gibi bir durum söz konusu olmayacak. Ayrıca, bu proje için tamamen özel bir ekip oluşturuldu, dolayısıyla tırlarla ilgili kısım için harcanan çabadan herhangi bir eksilme olmayacağı vurgulandı. Bunun sadece bir eklenti olduğu ve oyunun asıl rotasını, özünü değiştirmeyeceği belirtildi. Hatta son zamanlardaki fiziği ilgilendiren çalışmaların çoğunun, oyunun tır kısmını da geliştirdiği ifade edildi. Proje ne zaman hayata geçer? Temelde bunu düşünmeye başlayalı yaklaşık 2 yıl oldu. Yıllar içinde çok fazla düşünmenin neticesi olarak, konseptin şekillenmesi amacıyla giderek daha fazla fiili çalışma yapıldı. Hala erken aşamalardayız ama aynı zamanda bunun gerçek bir şey olduğundan yeterince eminiz. Bu artık hayal değil, gerçekleşecek bir şey. Söyleşide eklentinin çıkış tarihine ilişkin herhangi bir bilgi verilmemiştir. Oyuna gelecek olan araçlar hakkındaki tahminler.